Merhaba, bugün senin o paylaştığın notlar var ya, işte onlara bir bakalım diyoruz. Şu meşhur kalıp gibi ev yapımı yoğurt meselesi galiba herkesin derdi bu. Özellikle de sütün nasıl kaynatılacağına odaklanacağız senin notlarında. Çünkü anladığım kadarıyla işin sırrı biraz orada başlıyor, değil mi? Hoş geldin. Aynen öyle. Yani o ilk adım sütün hazırlanması, yoğurdun son dokusunu o kadar etkiliyor ki senin notların da tam bu kritik noktaya parmak basıyor aslında. Çok doğru bir yerden yakalamışsın. Hani hep mayaya, sıcaklığa falan odaklanırız ya genelde ama iş aslında sütte başlıyor. Evet evet, o yoğunluk meselesi sanırım. Tabii, notlarda da dediğim gibi temel amaç sütün içindeki suyu biraz azaltmak. Daha yoğun bir başlangıç malzemesi yaratmak. Hani mikrobu ölsün diye mi sadece? O zaman daha kısa yetmez miydi? Başka bir şey var burada belli ki. Kesinlikle. Eğer tek amaç hijyen, yani pastörizasyon olsaydı, evet çok daha kısa bir süre yeterdi. Ama senin notların daha ileri gidiyor. Bu 15-20 dakika hatta bazen biraz daha fazla süren kaynatmanın asıl amacı buharlaşma. Sütün içindeki suyun bir kısmını uçurmak yani. Su uçurmak. Şöyle düşünelim. Süt dediğimiz şeyin büyük bir kısmı su. Bu suyu kontrollü bir şekilde azaltınca ne oluyor? Geriye kalan protein, yağ gibi katı maddelerin oranı artıyor otomatik olarak. Yani sütün kimyasını değiştiriyoruz aslında. Onu daha yoğun, daha özlü bir hale getiriyoruz. Anlıyorum. Yani bu bir nevi sütü koyulaştırma operasyonu gibi bir şey. Peki bu yoğunlaşma, yoğurt kıvamını nasıl etkiliyor tam olarak? Notların bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Bağlantı çok net aslında. Sütün yoğunluğu artınca, yani su gidip protein ve yağ oranı yükselince, maya bakterileri var ya hani, o laktik asit bakterileri, onlar için daha zengin bir ortam oluşuyor. Hmm, daha iyi çalışıyorlar yani. Aynen. Onlar süt şekerini aside çevirirken, süt proteinleri de pıhtılaşıp o yoğurt ağını kuruyor. Daha yoğun sütle başlarsan, bu protein ağı daha sıkı, daha güçlü oluyor. Anladım. Sonuç. İşte o senin aradığın kalıp gibi kolay kolay suyunu salmayan, kaşığı daldırınca izi kalan yoğurt. Yani notların bize fısıldıyor ki kıvamın sırrı sadece mayada değil, sütün başlangıç yoğunluğunda da saklı. Harika bir açıklama oldu bu. Süreyi anladık, amacı anladık, yoğunlaştırma peki ya teknik? O 15-20 dakika boyunca sütle nasıl başa çıkacağız? Notlar ne diyor? Sadece altını açıp beklemek mi? Şey diyor mesela, taşmayacak şekilde orta ateşte kaynatılması ve bir de yüzeyinde yoğun bir kaymak tabakası oluşmasının hedeflenmesi. Bu orta ateş ve özellikle şu kaymak meselesi niye bu kadar kritik? İşte bu detaylar sürecin kontrol altında olması gerektiğini gösteriyor. Orta ateş önemli çünkü çok harlı ateş olursa ne olur? Ya tencerenin dibi tutar ya da süt aniden taşıp ocağı mahveder. İstemeyiz. Evet, o taşma kabusu. Aynen. Ayrıca çok yüksek ısı sütün yapısını da bozabilir. Amaç yavaş, kontrollü bir ısıtma ve buharlaştırma. Gelelim kaymak meselesine. Kaymak bu işin hem termometresi hem de başarı belgesi gibi bir şey aslında. İlginç. Yani sadece üstündeki o güzel katman değil, bir tür sinyal mi veriyor bize? Aynen öyle. Kaymak tabakası oluşunca anlıyoruz ki birincisi süt yeterince ısındı, ikincisi içindeki yağ molekülleri tabii tam yağlı sütse bu daha belirgin olur, yüzeye toplandı yoğunluk farkından. Tamam. Üçüncüsü ve belki en önemlisi bu tabaka bize buharlaşmanın başladığını, sütün konsantre olmaya başladığını gösteriyor. Yani o güzel kalın kaymağı görünce tamam sütüm yoğunlaşma yolunda diyebilirsin. Peki notlarda bir detay daha var sanki değil mi? Kaynadıktan sonrası için. Evet evet tam orası. Notlarda diyor ki süt kaynayıp kaymak tuttuktan sonra hemen kapatma. Isıyı biraz düşür ve 5-10 dakika daha hafifçe fokurdatarak pişir. Yani ikinci daha sakin bir pişirme var. Neden bu ekstra bekleyiş? Zaten kaynadı, kaymak da oldu. Neden biraz daha tutuyoruz ocakta? İşte burası notlarındaki tekniğin belki de en püf noktası. Bu ikinci düşük ısıdaki hafif fokurdatma. Hani başta dedik ya kontrollü su buharlaştırma, işte bu aşama onu en iyi hale getiriyor. Nasıl yani? İlk başta orta ateşte kaynattık, süreci başlattık. Kaymakla da teyit ettik.
Şimdi ısıyı düşürüyoruz ki hem süt taşıp yanmasın hem de su yavaş yavaş nazikçe buharlaşmaya devam etsin. Hızlı buharlaşsın diye yüksek ateşte tutsak süt zarar görebilir. Bu nazik fokurdama ise sütün yapısını koruyarak suyu uzaklaştırmanın en güvenli yolu gibi duruyor notlarına göre. Anladım. Bu ikinci aşama bir tür ince ayar o zaman. Acele etmeden sabırla suyun gitmesini sağlamak. Peki, aklıma şu geldi şimdi. Notların belli bir süt türünden bahsediyor mu? Yani bu süreler kaymak oluşumu falan, marketten aldığımız günlük pastörize sütle mi yoksa çiğ sütle aynı? UHT sütü olsa ne olur? Ya da mesela tam yağlı, yarım yağlı süt fark eder mi? Notların bu konuda bir şey diyor mu? Şöyle, notlarında doğrudan şu süt için şu kadar dakika gibi bir ayrım yok anladığım kadarıyla. Ama bu kaynatma tekniğinin mantığı bize yol gösterebilir. Mesela yağ oranı düşük sütte yani yarım yağlıda falan yüzeyde o kadar belirgin bir kaymak olmaz değil mi? Belki hiç olmaz. Doğru. O zaman kaymağı birincil gösterge olarak kullanamazsın. Belki o tür sütlerde süreyi biraz daha dikkatli takip etmek ya da sütün kıvamındaki değişime bakmak lazım. Çiğ süt mesela genelde daha sulu olabilir. O yüzden notlardaki süreler çiğ süt için daha da önemli hale gelebilir. Pastörize sütler zaten bir işlem görmüş ama yine de evde bu yoğunlaştırmayı yapmak fark yaratacaktır. UHT sütler ise onlar çok yüksek ısıda işlem gördüğü için protein yapıları biraz daha farklı, yoğurt yapımında da farklı davranabilirler. Belki bu kaynatma tekniği UHT sütte o kadar etkili olmaz. Yani lafın kısası, notlarındaki bu teknik muhtemelen en iyi sonucu tam yağlı taze sütle verir. Çiğ ya da günlük pastörize. Ama prensip olarak diğerleriyle de denenebilir. Sadece biraz gözlem ve belki süre ayarı gerekebilir. Çok mantıklı. Sütün cinsi, yağ oranı hepsi sonucu etkiliyor demek ki. O zaman senin için yani bu notları bizimle paylaşan dinleyicimiz için bu süreci bir toparlayalım mı? Ana fikirler neydi? Toparlayalım tabii. Senin notların bize diyor ki o istediğin kalıp gibi yoğurt için ilk ve en önemli adım sütü doğru hazırlamak. Bu da şu demek, birincisi sabır ve süre. Sütü en az 15-20 dakika, belki biraz daha uzun kaynatmak lazım. Amaç sadece ısıtmak değil, suyu uçurmak. Unutma. Tamam, sabır ve süre. İkincisi kontrollü ısı. Orta ateş, taşmayacak, dibi tutmayacak, gözün ocakta olacak. Kontrollü ısı. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü kaymak sinyali. O yüzeydeki kaymak tabakası, özellikle yağlı sütte, işlemin iyi gittiğinin, sütün yoğunlaşmaya başladığının işareti. Kaymak sinyali. Ve son olarak Dördüncüsü nazik fokurdatma. Kaynadıktan sonra ateşi kısıp 5-10 dakika daha hafifçe fokurdatmak, bu suyun nazikçe ama etkili bir şekilde gitmesini sağlıyor. Bu çok kritik. harika. Peki tüm bunların arkasındaki o temel prensip neydi? Hani o dediğimiz an. Temel prensip kontrollü dehidrasyon. Yani suyu kontrollü bir şekilde uzaklaştırma. Daha bilimsel adı bu. Mayalama başlamadan önce sütün yapısını bilinçli olarak değiştiriyoruz. Suyu azaltıp protein ve yağ konsantrasyonunu arttırıyoruz. Süt mühendisliği demiştin sanki. Evet, bir nevi öyle. Bu sayede yoğurdu oluşturacak o protein ağı daha sağlam, daha sıkı örülüyor. Notların bize aslında bunu öğretiyor. Mayalamadan önce sütün potansiyelini maksimize et. İşte o katı dokuya ulaşmanın anahtarı bu gibi duruyor. Bu kontrollü dehidrasyon fikri durumu çok net özetledi gerçekten. Peki bu bilgiyi aldık. Senin için tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bu tekniği uyguladığında ne fark edecek, ne beklemelisin? Şu anlama geliyor, eğer bu adımları dikkatli uygularsan, yani sütü yeterince uzun, doğru teknikle kaynatıp suyunu biraz uçurursan, yoğurdun kıvamında gerçekten gözle görülür bir fark yaratabilirsin. O kalıp gibi dediğimiz dokuya çok daha fazla yaklaşabilirsin. Tabii ki mayalama sıcaklığı, maya miktarı gibi başka şeyler de önemli ama sütün başlangıç yoğunluğunu bu şekilde arttırmak sana çok daha sağlam bir zemin sunuyor. Belki de önceki denemelerinde kıvamı tutturamamanın nedeni buydu, kim bilir. Süt yeterince yoğunlaşmamıştı belki de. Bu notlar bu eksiği tamamlamak için iyi bir başlangıç.
Bu gerçekten ilginç yani. Ev yapımı yoğurt gibi basit sandığımız bir şeyin bile arkasında böyle incelikler var. Kesinlikle. Ve bu tür geleneksel yöntemler aslında yılların, belki nesillerin deneme yanılmasıyla oluşmuş pratik bilgiler içeriyor. Hani belki modern hayatta hazır yoğurtlarla falan biraz unuttuk bu detayları ama senin notların bize bunu hatırlattı. Bu kontrollü kaynatma, belki de endüstride kullanılan süt tozu ekleme gibi yöntemlerin daha doğal, daha geleneksel bir alternatifi aslında. İkisi de sütü yoğunlaştırmayı hedefliyor sonuçta. Evet, güzel bir benzetme oldu bu. Peki, bu kadar konuştuk, detaylara girdik. Aklında kalan, acaba şu da var mıdır dediğin bir şey var mı? Bu notlardan yola çıkarak üzerine düşünülecek başka ne olabilir sence? Var aslında. Bu konuşma boyunca hep kıvamdan bahsettik. Sütün yoğunlaşması kıvamı etkiliyor dedik. Aklıma şu takıldı. Acaba bu yoğunlaştırma işlemi, yani suyun uçurulması sadece yoğurdun kıvamını mı etkiliyor yoksa lezzetini de değiştiriyor mu? Oo, ilginç bir soru. Yani su azalınca sütün içindeki o doğal şeker, yağ, bunların tadı daha mı konsantre hale geliyor, daha mı belirginleşiyor? Belki de bu yöntemin sadece doku değil, aynı zamanda daha zengin, daha sütlü bir yoğurt lezzeti sunma gibi bir artısı da vardır. Ne dersin? Bu belki senin için bir sonraki denemende sadece kıvama değil, tada da odaklanarak keşfedebileceğin bir boyut olabilir. Notlar tekniği verdi ama o tekniğin damaktaki sonucunu deneyimlemek sana kalıyor. Çok güzel bir nokta gerçekten. Hem kıvam hem lezzet. Harika bir düşünce egzersizi oldu bu. Yoğurt yapımının bu kritik başlangıç aşamasını, yani sütün hazırlanışını, senin notların üzerinden bizimle birlikte bu kadar derinlemesine incelediğin için teşekkürler. Umarız bu detaylar, bu farklı bakış açıları bir sonraki yoğurt denemende sana ilham verir ve o hayalini kurduğun kalıp gibi yoğurda ulaşmanda gerçekten yardımcı olur.